Efendim ben Beyaz Kars'tan herkese merhaba demek isterdik ama Kars'ta gördüğümüz gibi küresel ısınmaya uğramış. Yılın son günlerinde burada hala kar yağmamış merkeze. Ama biz uzun zamandır şehir dışına çıkmamıştık. Özlemişiz bir yerleri görmeyi ve size de anlatmayı. O yüzden yılbaşını kutlamak için rotamızı Kars'a çevirdik. Hem Defne ile hem de onun kadim dostu Doğa ile beraber geldik Kars'a. Kars'ın tarihi çok eskilere dayanıyor. Urartulardan Osmanlılara kadar çok önemli bir tarihi var. Özellikle de Osmanlılarla Ruslar arasında sürekli el değiştirmiş bir şehir. İsmiyle ilgili çok rivayet var ama bilinen bir özelliği Kars'ın en eski Türkçe isme sahip olduğu. Burada hem görülmesi gereken tarihi mekanlar var hem de tabii ki yenilmesi gereken çok güzel lezzetler var. 2 gün boyunca buradayız. Size hepsini sırayla göstereceğiz. Şu anda Tarihi Kars Meydanı'ndayız. Burada Kars yazısının önünde, kalenin önündeyiz. Birçok tarihi eser etrafımızda dolaşıyor. Şimdi sırasıyla biz burada Kars'ı gezmeye başlayalım. Siz kanala abone olursunuz. Sıcacık evinizde çay kahveyi alın ve bize eşlik edin. Hadi buyurun. Kars'taki gezimize Kale Meydanı'ndaki Kümbet Camisi'nden yani bir zamanların 12 Havariler Kilisesi'nden başladık. Bu yapıyı gördüğünüzde belki sizin de benim gibi aklınıza bir Selçuklu yapısı gelmiş olabilir. Çünkü bu formu daha çok Selçuklu kümbetlerinde görmüş olabilirsiniz ama bu yapı buraya 10. yüzyılda Kars'ı başkent ilan eden Ermeni Gürcü Krallığı tarafından yaptırılmış bir katedral kilisesi ve hatta Doğu'nun Ayasofya'sı olarak nitelendirilmiş. Daha sonradan Kars Müslümanların eline geçtikten sonra cami haline getiriliyor ve ismi de Kümbet Camisi olarak değiştiriliyor. Çünkü kümbet Selçuklu'da devlet adamları için yapılan bir anıt mezardı ve aslında da şekli bu şekilde konik çatılıydı. Zaten bundan sonra demek ki Selçuklu mimarisi bu yapılardan etkilenerek mimari formlarında bu konik çatılı yapıları kullanmış. Burayı Rusların işgal etmesinden sonra bir dönem kilise oluyor, tekrar cami oluyor, müzeye dönüştürülüyor ve en sonunda tekrar cami olarak işlevine devam ediyor. Minaresi olmayan ilginç bir cami. Gelin bir de içine bakalım. Kale Meydanı'nda gezintimiz devam ediyor. Kümbet Camisi'nden, eskinin 12 Havariler Kilisesi'nden çıktık. Çok güzel bir yapı. Geldiğinizde mutlaka ziyaret etmeniz gerekiyor. Kale Meydanı çok güzel restore edilmiş. Çevre peyzajıyla ve buradaki oturma alanlarıyla Kars'a ilk gelenlerin uğrak yerlerinden birisi burası. Zaten birçok tarihi eser de bu etrafta yerleşmiş durumda. Hemen bu tarafta da size kaleyi göstereyim. Kars'ın zaten en bilinen yapılarından birisidir burası. 1150'li yıllarda Selçuklu Beyliği döneminde yapılmış. Daha sonra Timur döneminde yıkılıyor. 3. Murat'ın emriyle 1580'li yıllarda da restore edilip tekrardan yenilenmiş. Osmanlı-Rus Savaşı'nda da bayağı bir yıkıntıya uğramış durumda. Kalenin hemen altında da tarihi taş köprü var. Yine 3. Murat'ın emriyle yapılmış bir köprü burası. Şimdi şu köprüye doğru geçelim. Orada hamam yapıları var. Bir de onları görelim beraber. Özellikle size başta söylemiştim. Kars Osmanlı ve Rusya arasında çok el değiştirdiği için burada Rusya'nın çok fazla etkisi var. 1855 yılında 135 gün süren bir Rus kuşatmasından sonra burası Rusların eline geçmediğinden Osmanlı padişahı tarafından gazi unvanı verilmiş. O yüzden de Rusların etkisi burada çok var. Hemen köprünün giriş tarafında bir Raskolnikov Cafe diye bir yer gördük. Orada bir kahve molası verelim mi Defne? Evet. Raskolnikov'un yani Suç ve Ceza'nın baş karakterinin olduğu yerde bir kahvemizi içelim. Siz bu arada tabii ki bir kanala abone olursunuz. Bu videoyu da arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Köprü geçtikten sonra size diğer Rus karakterlerle ilgili Kars'ın ne gibi özellikleri var onları anlatacağım. Tarihi Taş Köprü'den geçtikten sonra hemen sol tarafta küçük, tek katlı bir yapıyla karşılaştık. Burası 1850'li yıllarda yaşamış olan Namık Kemal'in çocukluğunu geçirdiği evmiş.
restore edilmiş ve evin meydanında da aşıkların büstü var. Aşık nedir bilirsiniz tabii ki. Türk geleneğinde yüzyıllardır süregelen bir sanat aslında. Aşıklar hikaye anlatımıyla, atışma yoluyla ve daha çok da bağlama kullanarak birbirlerinin arasında icra ettikleri bir sanattır bu. Çok da kadim bir gelenektir ve bu bölgede Kars, Erzurum bölgesinde aşıklar hala bu sanatlarını devam ettiriyorlar. Burada o büstleri görmüş olalım. Belki akşam da gittiğimiz bir mekanda bir aşık atışmasına da rastlarız herhalde. Kars'ın caddelerinde yürürken fark etmişsinizdir. Hem caddeler çok geniş hem kaldırımlar çok rahat. Bunun da sebebi aslında başta söylediğim buradaki Rus etkisi. 1878 yılında 93 Harbi denilen savaşta Ruslar burayı işgal ediyorlar. 93 Harbi denmesinin sebebi de Rumi takvimde 1293'te geçmesinden kaynaklanıyor ve 1918 yılına kadar 40 yıl Ruslar burada yaşıyorlar. Hollanda'dan mimarlar getirtip burada Baltık mimarisini yani 1700'lü yıllarda kendilerinin Baltık Denizi bölgesinde yaptıkları o mimari tarzı buraya getiriyorlar. Tek katlı, 2-3 katlı evlerle siyah bazalt kesme taştan yapılar yapıyorlar. Gerçekten çok düzgün yapılar. Cepheleri olsun, pencere düzenleri olsun çok güzel yapılar. Ve Kars'ta bu şekilde 100'e yakın tescilli eser var. Bunların bazıları kamu yapısı, bazıları özel mülkiyet veya kafe olarak kullanılıyor. O Rus mimarisi yani Baltık mimarisi Kars kimliğine gerçekten önemli bir etki sağlamış durumda. Özellikle de birbirini dik kesen ızgara planlı caddeler de Kars'ın bugünkü yerleşimine çok faydalı olmuş. Arkamda gördüğünüz bina gerçekten bir ilkokul olarak kullanılıyor ama çok heybetli. Bu tür yapıları Kars'ın birçok yerinde görüyorsunuz. Gelin devam edelim onlara bakalım. Kars'ın caddelerinde gezerken nereye bakacağımızı şaşırdık aslında. Geniş caddelerde çok güzel taş binalar var. Arkamda bugün Çeltikov Otel ismindeki bir yapıyı görüyorsunuz. Yine Ruslardan kalma, 1900'lerden kalma bir yapı. Ama özellikle bilmeniz gereken en önemli noktası Rusların burayı konservatuvar binası olarak yapmış olması. Cephesinde barok tarzında taş süslemeler var. Pencere düzenini çok düzgün bir şekilde görüyorsunuz. Kars'a geldiğinizde konaklayabileceğiniz yerlerden birisi de burası. Bence internetten bir fiyatlarını, tarifelerine bakabilirsiniz. Biz şöyle etrafına birazcık bakalım. Kars'ın sokaklarında yürürken bayağı yorulduk. Hanımeli mutfağına geldik. Yöresel yemekler var ve tek rakibiniz anneniz diyor. Biz ilk başta bir evelik çorbasıyla başlayalım dedik. Açlığımızı biraz bastırmak için. Ondan sonra da piti istedik. Buranın yöresel yemeklerindenmiş. En azından biraz dinlenmiş de oluruz. Ondan sonra sizi bir müzeye götüreceğim. Kars deyince tabii ki hepimizin aklına ilk başta Kars kaşarı geliyor. Şehrin içinde de yakın zamanda açılan bir Kars Peynir Müzesi var. Burası eski bir tabya yapısı aslında. Tabya dediğimiz şeyler de savaşlarda kullanılan silahların depolandığı yapılar. Özellikle Osmanlı-Rus savaşlarında tabyalar çok önemliydi. Kars'ta, Erzurum'da, batı tarafında, Çanakkale'de, Gelibolu'da, Edirne'de tabyalar var. Bir tabya binasını restore edip peynir müzesi haline getirmişler. Özellikle Kars'ın zaten o doğal yapısında 100'e yakın endemik bitki var. Onlardan elde edilen peynirlerin de nasıl üretildiğini burada izleyebiliyoruz. Müze gerçekten güzel. Özellikle hem bal mumu heykellerle, maketlerle çok güzel peynirin üretimi anlatılmış. Tabya binası çok güzel restore edilmiş. Işıklandırmasıyla da benim çok hoşuma gitti.
akşam yemeği için Gastro Kars'a geldik. Çok güzel bir mekan, çok güzel döşenmiş. Masalarından, tabaklarından, bardaklarına kadar keyifli, nezih bir mekana benziyor. Hem yöresel yemekleri var hem de onun dışında et yemekleri de menüsünde biz gördük. Biz burada birinci günü bitirelim akşam yemeğimizle beraber. İkinci günde tekrar Ani'den başlayacağız yolculuğa. Efendim, Kars'ta ikinci günden merhaba. Güne bir zamanların 1001 kiliseli şehir ya da 40 kapılı şehir diye adlandırılan Ani'den başlıyoruz. Tam bir ortaçağ şehri. Mimarlık, şehircilik ve sanat açısından son derece gelişmiş bir şehri. Milattan önce 8. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar burada yaşam bulunuyordu. Bu kadar zengin olmasının da aslında en önemli sebebi İpek yolunun Anadolu'ya giriş noktası burası. Ve bu yüzden de burada Ermenilerden, Gürcülerden, Bizanslar ve Selçuklular arasında son derece bir etkileşim olmuş. Bu etkileşim sayesinde de o mimarlık formları, inşaat yapı malzemeleri ve inşaat detayları ile ilgili bir zenginlik Anadolu'nun ve Kafkasya'nın birçok yerine Ani mimarisi olarak yerleşmiş. Zaten dün size gösterdiğim Kümbet Camisi'nde de hani o 12 Havariler Kilisesi'nden bahsetmiştim ya ve aslında onun daha çok da Selçuklu mimarisine benzediğini. İşte buradaki Ani'ye Defne ile beraber şimdi şehrin kapısından gireceğiz. Burası 2016 yılında UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi'ne alındı. Şehir surlarla çevrili, hani Ortaçağ filmlerinden bilirsiniz ya. Şimdi şehrin aslanlı kapısından içeriye girelim. İçerideki kiliselerden, camilerden ne kalmış geriye size beraber onu göstermek istiyorum. Bir de şunu söyleyeyim. Buraya Kars'tan, şehir merkezinden saat 9'da valiliğin kaldırdığı bir servis var. Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın hemen önünden kalkıyor ve saat 12.30'da da geri dönüyor. Eğer aracınız yoksa biz onu kullandık. 45 dakikada buraya gelebiliyorsunuz. 2 saatlik bir sürede Ani'yi olabildiğince size göstermeye çalışalım. Hadi buyurun. Geldik Ani'nin en önemli yapılarından birisine, Ani Katedrali. Milattan sonra 1000'li yılların başında yapılmış. Burayı yapan mimar bir dönem Ayasofya'nın kubbesini de onaran mimar Tridat. Ortaçağ gotik mimari üslubun çok güzel görülebilecek bir yeri. İçinde 4 tane büyük ayak var. Ama şimdi hem dış cephesinde hem de içinde iskeleler var. Restorasyonu demek ki yapılacak. Kubbesi yıkılmış durumda. Eğer bu restorasyonlar etkili bir şekilde ve hızlı bir şekilde yapılırsa hem Kars'a hem de Türkiye'ye çok önemli değerler katacağını düşünüyorum. Girişte Ani'nin 1001 kiliseli şehir anlamına geldiğini söylemiştim ya size. İşte bir kilise daha, Tigran Kilisesi. İçinde çok güzel resimler, freskler var. Tigran isimli bir tüccar tarafından yapılmış. Nehrin hemen üzerinde. Yol boyunca sağlı sollu birçok yerde zaten kilise görüyorsunuz ama bu bayağı sağlam kalmış. 1215 yılında yapılmış. Gelin bir içine girelim. Ani çok mistik bir yer gerçekten. Hemen alt tarafta Arpaçay geçiyor. Bu Arpaçay hem Ani'nin sınırı hem de Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınırı oluşturuyor. Aşağı tarafta bir tane köprü kalıntısı gözüküyor. 2 katlı bir köprüymüş zamanında ve İpek yolunun Anadolu'ya giriş noktası bu köprüydü. Hemen bu tarafa döndüğümüzde de Anadolu'daki ilk cami Ebu Mencehir Camisi var. Köşeli bir minaresi var bu tarafta. Minarenin bir kısmı ayakta ve belli bir mekan duvarları hala görülebiliyor. Camiyi arkamızda bıraktıktan sonra da burada sokak boyunca sağlı sollu çarşıları görüyoruz. Gerçekten her dönem buraya bir izini bırakmış. Çok büyük bir alanda bir mahalle yerleşimi gibi düşünebilirsiniz burayı. Farklı yerlerinde kiliseler var, camiler var, hamamlar var, dükkanlar var. Çok büyük bir alan ama restorasyonun çok iyi yapılması lazım. Tabii ki buraya ayağa kaldırmak çok maliyetli bir durumdur tahmin ediyorum.
Ama yönlendirme panolarının belki daha iyi olması gerekiyor. Yani bir Efes gibi çok büyük bir antik şehir haline gelebilir burası. En azından açıklama levhalarının daha güzel yerlerde olmasını ben bir mimar olarak tavsiye ederim, isterim. Kars ve Türkiye açısından da önemli bir antik şehir haline gelir bu şekilde. Ya biz bu mevsimde aslında Kars'ın ve annenin özellikle karlı olmasını Defne'ye çok söyledik ve öyle umutlanarak buraya geldik. Ama maalesef etraf günlük güneşlik, hiçbir yerde kar yok. Belli yerlerde böyle lokal yerlerde kar görüyoruz. Defne de bir avuç kar bulsa onunla oynamanın peşinde. Hani çok fazla ilgilendirmedi onu tabii ki. Özellikle kapıdan çıkmadan önce size şöyle bir tavsiye vereyim. Burayı çocuğunuzla gezmek isterseniz birazcık zor olabilir. Çocuğunuzun yaşına göre tabii ki. Biz başta da söylediğim gibi merkezden 9'daki servislerle geldik. 10 gibi buraya geldik. Ve 12.30'da servisler geri dönüyor. Yani yaklaşık 2 saatiniz temiz bir şekilde buraya gezmek için var. Tabii ki Ani'yi bitirmek için yeterli değil ama genel bir anlamda araç kullanmadan Ani'yi Kars'tan bu şekilde gezebilirsiniz. Müze kart geçerli. Müze kartınız varsa ücretsiz olarak gezebiliyorsunuz. Biz şimdi servisi kaçırmayalım. Yetişelim. Şimdi de geldik Kars'taki Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi'ne. Bu müzede eski bir tabya, dün Peynir Müzesi'nde size gösterdiğim gibi 3. Selim zamanında yapılan bu tabya ilk olarak Yeni Tabya ismiyle alınmış. Bildiğiniz gibi tabyalar Osmanlı-Rus savaşlarında savunma amaçlı kullanılan yapılar. Bu tabya 1828 yılındaki Rusların saldırısında bir gecede buradaki bütün askerler şehit ediliyor. Ve ondan sonra da buranın ismi Kanlı Tabya olarak değiştiriliyor. Ruslar buradaki emellerini bir türlü bitirmiyorlar. 1878 yılındaki saldırıda da yine bu tabyalar kullanılıyor. Bugün artık burası bir müze. Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi. Müze kart geçiyor. Gelin bir beraber içine girelim. Kars'ın önemini bir de burada görmüş olalım. Tabya'dan çıktıktan sonra savaşın insanlar için ne kadar ağır, acı ve aslında boş bir şey olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Çok dramatik görüntüler var içeride tabii ki. Kars bölgesi de özellikle Ruslarla Osmanlılar arasında sürekli bir savaş konusu olmuş. Umarım bir daha böyle acılar ülkemizde de başka ülkelerde de yaşanmaz. Biz şimdi Kars merkeze tekrar dönelim. Arkadaşlar biz Kars'ta neyi unuttuk? Henüz kaşar veya bal tadımı yapmadık. Güneş battı ama Çeltikov Oteli tekrar geldik. Onun karşısında Zeliha Hanım'ın çok güzel bir yeri var. Gelin bir içeri girelim. Buranın coğrafi işaretli lezzetinin tadına bakalım. Beğendiklerimizi de alalım. Kargoyla da gönderiyorlarmış zaten. Siz de geldiğinizde Zeliha Hanım'ın yerine uğrayabilirsiniz. Gravyerimiz var, eski kaşarlarımız, taze kaşarlarımız, tulum peyniri, kekikli kaşar, çörek otlu kaşar, beyaz peynirimiz. Gravyerden başlayalım, evet. Gravyer 17 kilo sütten 1 kilo gravyer çıkar. Eski kaşarda 12 kilo sütten 1 kilo kaşar çıkar. Ve 2 günden sonra Kars gezimizi bitirdik. Son akşam yemeği de yılbaşına rastladığından Pushkin Restorant'a gittik. O yöreye ait halk oyunlarını izledik. Onu da size bir göstermek istiyorum.
Ve sonrasında da ertesi gün Doğu Ekspresi'ne binip arkamdaki Erzurum garına geldik. Kars videosunu ben buradan kapatmak istiyorum. Kars'tan Erzurum'a 4 saatte gelebiliyorsunuz. Şimdi bugün Erzurum'un içini gezip size göstereceğim. Ondan sonra da ertesi günde tekrar Erzurum'dan trene binip Doğu Ekspresi ile Ankara yolculuğumuza çıkacağız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu rota bizim çok hoşumuza gitti. Sizden ricam videoyu paylaşıp altına yorum yazıp beğeni atmanız olacaktır. Bu sayede biz de daha çok motive oluyoruz ve daha güzel rotaları size aktarmak için planlar yapıyoruz. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Buraya özgü neyi atlamamamız gerekiyor? Cağ kebabı. Ve biraz daha soğuğun ilerlediği zamanlarda da yukarıya bakmanız gerekiyor. Çünkü çatıdan da adam boyu sarkıtlar oluşmuş durumda. Erzurum'daki Taşan diye bilinen Rüstem Paşa Kervansarayı'na.